Ünlü spor markasının Just Do It sloganını bilmeyen kişi sayısı azdır. Öncelikle bu videoda hiçbir marka ismini vermeyeceğimi başta belirtmek istiyorum. Çünkü amacım sizi bir ürünü almaktan vazgeçirmek değil. Amacım tüketim konusunda biraz da olsa farkındalığınızı arttırmak veya kafanızda bir soru işareti oluşmasını sağlamak. Tekrar konuya dönecek olursak şirket yeni reklamlarında sadece yap sloganını biraz daha anlaşılır bir hale getirdi. Bir şeye inan, her şeyi feda etmek anlamına gelse bile. Daha önce de gümüş madalya kazanmazsın, altın madalya kaybedersin gibi çok sert bir sloganla sadece kazananların önemli olduğunu vurgulamıştı. Peki disiplinli, çalışkan, her şeyini feda eden fakat hayal ettiği yerde olamayan sporcular yok mu? Hiç mi yok? FIFA'nın 2006 yılında yayımladığı rapora göre dünyada ilgili yıl içerisinde 265 milyon insan futbol oynadı. Bu futbolcuların sadece 38 milyonu lisanslıydı. Peki bunların kaç tanesi katıldığı lig veya turnuvada kupa kazanabildi? Çok düşük bir kısım olmalı. Şirkete göre diğer kalan kısım ise bir kaybedenler ordusunu oluşturuyor. Diğer yandan rekabetin dünyanın gelişimine olan katkısı önemli. Fakat insanların üzerindeki negatif etkisi bir hayli büyük. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre rekabetin yoğun olduğu bir ülke olan ABD, antidepresan kullanımında 1. sırada. En çok estetik operasyon gerçekleştirilen ülkelerde de 1. sırada ABD var. Fakat nüfus oranına bakıldığında Güney Kore ABD'den ileride. Yine intihar oranlarına bakıldığında da Güney Kore öne çıkıyor. ...2018 Dünya Uyuşturucu raporuna göre dünya üzerinde uyuşturucudan zarar gören ve tedavi ihtiyacı olan 31 milyon insan var. Aynı raporda 2016 yılı içerisinde 15-64 yaş aralığındaki 275 milyon insanın en az bir defa uyuşturucu kullandığı belirtiliyor. Tahminlere göre 15-16 yaş aralığındaki 13.8 milyon genç ise esrar ve benzeri olan hafif uyuşturuculardan kullandı. Dünya ekonomisine stresin ve depresyonun sağladığı katkı çok büyük. Çünkü sorun yaşayan insanlar rahatlamak için antidepresan, uyuşturucu, alkol veya sigara kullanırlar. Daha iyi hissetmek için ise estetik yaptırırlar. Alışverişe çıkarlar. Ereksiyon sorununu gidermek için ise performans arttırıcı ilaçlar kullanırlar. Dökülen saçlarının yerine saç ektirirler. Stres ile başa çıkma yollarını öğrenmek için kitap satın alırlar. Biraz daha ilerleyen durumlarda depresyon tedavisi, psikolojik yardım alırlar. Mutsuz insanlar yaratırsanız onlara mutluluk satarsınız. Stresin yol açtığı fizyolojik rahatsızlıklar da çok fazladır. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, migren, ülser ve kanser en yaygın olanları. Bu hastalıkların bizim için anlamları ne kadar kötü olsa da sağlık sektöründeki şirketler için daha fazla gelir anlamına geliyor. Yani insanları mutsuz eden şeylerin var olması birilerinin işine gelebiliyor. Kemal Sunal'ın Garip filmini bilenler vardır. Filmde işleri kesat giden bir camcı kendine iş çıkarabilmek için mahalledeki bir camı kırıyordu. Bu tarz olaylar sadece filmlerde olmuyor. Savunma sanayinde mermi üreten bir şirket ne kadar barış yanlısı olabilir? Lastik patlatan tamirci gibi ülkeleri birbirine düşürmek istemez mi?
Tam da böyle yapıyorlar zaten. Sonuç olarak tarihsel istatistikler açısından bakıldığında en barışçıl dönemlerde yaşıyor gibi gözüksek de acımasız bir dünyada olduğumuz kesin. Savaşları veya ekonomik tetikçileri durdurmaya gücümüz yetmeyebilir. Fakat kendimizi anlamakla işe başlayabiliriz. Önceki videomda belirttiğim gibi 17 yaşında bir gencin modası geçecek bir telefon uğruna hayatını içe sayması ve böbreğini satması tüketim çılgınlığında geldiğimiz son nokta gibi gözüküyor. Ne kadar manipüle edildiğimizi fark ederek basit oyunlara aldanmayarak dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline dönüştürmek elimizde. Takipte ve hoşça kalın.